Hepinize selam dostlar. Tao 2 günlüğüne iş gezisine çıktı. Ben de buralarda daha fazla kalmayayım. Hani tek başıma ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünürken dedim yeni bir şehir gezelim. Şimdi o şehre gezmek için yola çıktım. Yaklaşık 3 saat. 3 saat kadar bir mesafe sonrasında umarım o şehirde olacağım. Vietnam'daki yolculuğumdan dolayı, yani bu kısa süreli yolculuk da olsa yolculuğumdan dolayı Tao biraz endişeliydi sabahleyin. İşte İngilizce yeterince bilmiyorlardır. Gittiğin yerde daha az İngilizce konuşuluyor. Tabelaları anlamayabilirsin. Hiçbir şey bilmiyorsun. Şunu ayarlayalım, otel rezervasyonunu bari yapalım. Dedim hiçbir şeye gerek yok. Yani bazen benim yoldan geldiğimi unutuyor zannedersem. Dedim çantamı alacağım. Yani şu şekilde bakın. Çantamı alacağım. Ve ondan sonra da yola çıkacağım. Bu kadar. Xin chào. Bangkok. Radkoe. Oh, come on, Ratnew. Toy Deepa. But first I think you should know we're all mad here. Wuntao. Toy Di Wuntao. Toy Di Wuntao. It's not bad here. You'd be surprised to find what turns out to be salvation. Don't be sad, dear. I've missed milestones. It's okay. There's something else there. 500 metre kadar ileride dediler. Tamam, harika. 500 metre yürürüz o zaman. Evet, gittiğim yere şöyle bir haritadan baktım arkadaşlar. Biraz da Google'dan fotoğraflarını inceledim bu sırada. Hoş, tatlı bir yere benziyor. Genellikle Ho Chi Minh'ten o şehre tatil için gidiyormuş insanlar. Bunu öğrendim. Bakalım. Şimdi yola devam ediyoruz. Ho Chi Minh bu tarafını ilk defa görüyorum. İlk defa geziyorum. Feribot iskelesine doğru ilerlerken sizlere de göstereyim dedim. Evet arkadaşlar, hele şükür bulduk. Sanırım bizim iskelemiz bu. Umarım başka bir tarafa yönlendirilmem ama Bahtang Speed Ferry Terminal diyor. Yani sanırım terminal burası. Bakalım. Somehow I made it through life with my heart still intact, all my baggage still packed, all my goals on track. But now my goals seem kinda tame, or did they go down the drain? Well, there's no one else to blame but... Evet, Saigon'u ikiye bölen Saigon Nehri bu arkadaşlar. Bu nehirde bir yolculuğa çıkacağız. Somehow I made it through life with my heart on my sleeve. Easy to deceive, blissfully naive. But now my innocence is lost, and I'm glad to pay the cost. Because
the dice were tossed by me, and I die to be the cigarette that lies in your lips, to be the guitar that caresses your hip, to be the strings that gasp as you scrape your fingers over me. And it's Pek çok savaş filminde gördüğümüz, Amerika Savaşı'nda, Amerika-Vietnam Savaşı'nda gördüğümüz gerillaları saklayan o sık ormanlar. Böyle Saigon'un hemen dışında başlıyor. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur sesten. Ve Vietconglu gerillalar, Komünist Kuzey Vietnam'ın Vietconglu gerillalarının saklandığı ormanlar. why aren't I a woman that no man can resist? Why aren't I a woman that men would kill each other for my kiss? Why aren't I a woman who can bring despair with the roll of my eye? Why aren't I the kind of woman that makes them wonder why they even try? Why aren't I a woman who makes other girls feel? Evet arkadaşlar, Wingtao'dayız şu anda. Feribotumuz yanaştı. Şöyle iki tarafa da bakar mısınız? Çok keyifli gözüküyor. Arka arkaya koylar var. Yemyeşil. Arkadaşlar yemin ediyorum sıfırları yanlış okuyorum zannettim. Bir otel buldum. Gecelik kirası 360 TL'ye falan geliyor. Yani hala şu anda şüpheyle gidiyorum otele. Yani bu fiyata nasıl olur diye. Tamam hani sezon değil falan ama sahilinde yürüyorum. Merkezden hemen sonra sahil başlıyor dostlar. Çok güzel bir sahili var gibi. İnsanlar denize giriyor. Böyle bir sürü koy var. Böyle bir sürü koy var buralarda. Çok kalabalık değil. Sezon olmadığını söylemişlerdi. Bu herhalde iyi. Yani ki odayı tutma fiyatımdan da belli gibi. Yani herhalde doğrudur o fiyat. Yani umarım sıfırları yanlış mı gördüm diye tekrar baktım. Yok doğru yani. Gerçekten de gecesi 360 liraya geliyor. Bu benim geçen sene Türkiye'de verdiğim kiradan daha ucuz. Öyle söyleyeyim size. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Venite lei, parchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite lei, parchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia.
Şehrin sokaklarında böyle çok güzel çiçekler var. Bazen balkonlardan sarkıyor. Yani her tarafı çok güzel süslemişler. Ve kendine has Asya mimarisi. Böyle çok az apartman var. Sadece oteller yüksek. Onun dışında genellikle bütün sokaklar böyle. Ben şu anda oteli bıraktım. Bildiğiniz sokaklarda yürüyorum. İnanılmaz bir sakinlik var ve insanlar sürekli selam veriyor arkadaşlar. Yani yanınızdan geçen insanlar size selam veriyor. Hello. Bu şirin şehrin bir de böyle küçük bir göleti var. İnsanlar çevresinde yürüyüş yapıyor, spor yapıyor. Arkadaşlar bu şehir balık ürünleriyle ünlü. Şimdi öyle bir restoranta geldik. Buradaki kafelerden birine sordum. Dedim güzel bir yer tavsiye eder misin? Burası dediler gayet güzeldir. Hoş bir yere benziyor. Tamamen balık ürünleri satıyorlar. Şimdi şöyle burada oturdum. Vazgeçilmezimiz karides söyledim. Midye söyledim ve bir de ahtapot söyledim. Aslında deniz kenarında da vardı bu tip yerler ama deniz kenarının olduğu yerlerde daha pahalıydı. Fiyatlara baktım. Burada bir tık daha ucuz. Burada da karşımızda gölet var zaten ve şehrin her tarafı çok huzurlu. Gerçekten çok huzurlu. Evet arkadaşlar, fırında pişmiş ahtapot. Burada mürekkep balığı ve biram ve çevresinde de soslar var. Şimdi bunu bir tadalım. Güzel. Ahtapotu sanırım hayatımda ilk defa yiyorum. Kalamar yemişliğim var ama doğrudan bir ahtapot yani. Kocaman bir ahtapot, öyle söyleyeyim. Diğer parçası da gelecek. Böyle buna enteresan bir sebzeyle veriyorlar. Bu sebzeyle gerçekten tadı daha da güzel oluyor. Doğru sosa batırdım mı bilmiyorum ama her iki sos birbirinden güzel. Evet, bu gördüğünüzde ahtapot salatası arkadaşlar. Yani hiç ahtapot yemeyince böyle özellikle fazla ahtapot yiyesim geldi. Çok güzel. Bunu sosa batırmakla hiç uğraşamam. Sosla daha güzel olacağını hissettim. Wonderful. Thank you very much. Wonderful. Wonderful. Ve midye geldi arkadaşlar. Evet, ilk defa midye yiyorum Vietnam'da. Yenir. Ama bizim midye kadar güzel değil. Yani İzmir midyesi ya da İstanbul midyesini düşündüğümde çok daha güzel arkadaşlar. Ama kötü değil. Yani yenir. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Şimdi saat epey geç oldu aslında. Ben şehri dolaşmaktan, şehrin ara sokaklarına girmekten oteli kaçırdım ya. Yani oteli kaçırdım derken otele varacağım saati kaçırdım. Tatlı bir yer buldum. İçeri taraflarda. Deniz gören her yer ciddi anlamda 900.000 VND, 1 milyon VND gibi rakamlarda. Ve gecesi o rakamlarda. Bakın ben burada şöyle göstereyim size. Böyle temiz tatlı bir yer buldum. Yani burası böyle, kliması da var. Şu da var. Kendine has banyosu var. Rahatlıkla duş da alabiliyorsunuz. Bir tane de hatta balkonu var. Burası toplam 380.000 VND 2 gece.
2 gecesi 380.000 beğendi. Dedim tamam, burayı tutuyorum. Öyle sağlı sollu bir sürü otel var şehrin içerisinde. Homestay'ler, hosteller, oteller, çeşit çeşit. Deniz kenarında daha fazla bu. Aslında akşam çok fazla dışarı çıkmak istemiyordum çünkü bugün oldukça yoruldum. Hem bir feribot yolculuğu, sürekli sallıyor. Yani deniz gibi düşünmeyin. Nehirden gidiyorsunuz ve nehir botu çok fazla sallıyor. Yani beni deniz tutmaz. En büyük avantajım da o. Allah, buradan su alınır işte. Buradan su alınır. Harika. Nước sôi. Nước sôi. Come on. Một chai à? Mồi. Mồi. Một. Hi. 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 Là 10.000. Nói đưa đến tầm 10.000 vậy đó. Oh, no. Thank you. Ya bu güzel dostun yaptığını gördünüz mü arkadaşlar? Benim yerime parayı verecekti. Tabii ki ben öyle bir şey izin vermezdim. İzin vermedim de. Ama çok güzel insanlar ya. Birden parayı uzattı çat diye. Ben de şaşırdım. What's your name? My name is Tolga. And what is your name? My name is I love Nice to meet you. I love Vietnam. Definitely. Nice to meet you. Vlog. And where are you from? You are from here? Cái gì? So, mi cu te. Meykutay. Bye bye. Bye bye. Tam Goodbye. diyet. Tam diyet. Şekerler ya. Yani suyu alırken bir baktım arkadaş benim param çıkmadığını zannetti ve arkadan para uzatıyor. Ha, canım ya. Để nhớ một thời ta yêu đi. Tiếng trong cô đơn ta nhắc nghe ta nhận tiếng trong những gió sầu buông tiếng trong gió nổi ngàn xưa tiếng nào cho hết câu. Yine sahilin bu tarafında oteller, restoranlar, böyle simit ve benzeri deniz malzemeleri satan dükkanlar bu şekilde sıralanmışlar arkadaşlar. Bu yarımadanın bir diğer tarafı da var. Yani bu şeridin dışında o tarafta var ama o taraf bu şekilde düzenlenmemiş çok fazla. Daha çok yaşam burada gözüküyor. Oo, rüzgar o kadar güzel vuruyor ki yüzüme. Böyle yaşamı sevdiğim o kadar
başladım ki yolda. Çok güzel. Işıkların güzelliğine bakın. Güzel salatalarından yemeye devam ediyoruz. Her seferinde farklı tipte bir salata geliyor, farklı bir sosla. Ama hep çoğu çok güzel. Thank you very much. Yes. Ah, okay. Thank you. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu güzel şehir, Vung Tao'dan yavaş yavaş ayrılıyorum. Çok güzeldi ya. Yani gerçekten çok harikaydı. Vietnam'ın her yerinde olduğu gibi bu adada da kitap okumak çok zevkliydi. Yani benim gençliğimden beri birazcık tarzım budur. Hani kafeye geçersin, okursun. 3-4 kitapla gidersin. O kafeden sıkılırsın, başka bir kafeye gidersin. Benim genelde birazcık tarzım buydu. Öğrencilik yıllarımda da buydu. Şimdi de bu sürüyor. Size de tavsiye ederim. Yani okuma alışkanlığı şöyle bir şey değildir. Doğuştan gelmez. Hani kitapla haşır neşir olan insanların diğerlerinden farkı doğuştan getirdikleri bir yetenek ya da büyük bir zeka falan değildir. Pratik işidir arkadaşlar. Hepsi pratik işidir. Bir süre sonra bakın şurada küçük bir Budist. Görüyor musunuz? İbadethaneleri böyle. Yani ibadethane demeyeyim de ibadet edebilecekleri nokta. Ama hep mutlaka bir ağaç ya da doğa var. İşte adanın güzelliği. Çok şirin değil mi ya? Evet, sohbete devam edelim. Yolumuz uzun. Bu sohbetin hangi kısımlarını alacağım videoya bilmiyorum. En son okumaktan bahsediyorduk. Biraz daha konuşalım mı onun üzerine? Ya okumak insanı gerçekten insan yapar arkadaşlar. Çok ezber bir cümle gibi geliyor. Bunu açalım. Aslında ezber bir cümle değil. Okumak insanı insan yapar. Çünkü insanın diğer canlılardan farkı kortekstir. Korteks böyle beyninizin üzerinde. Hani sigara jelatinini düşünün. Sigaraların üzerinde bir jelatin var ya, o incecik tabaka korteks. İncecik tabaka. İşte okumak insanı insan yapar. Çünkü insan kortekstir. Diğer canlılardan farklı bir korteksimiz var. Ve o korteks geliştikçe insan oluyoruz. Okumak direkt oraya etki yapıyor işte. Yani direkt oranın gelişmesini, daha fazla kıvrımlara sahip olmasını sağlayan eylemlerimizden biri. Yani bilmiyorum, böyle çok bilmiş de konuşmak istemiyorum. Son olarak şunu söyleyeyim bu konuyla ilgili. Yani benim kendi kişisel tercihim. Ben yerleşikken zaten mutlaka her gün belli bir zaman okurum. Yolda okumayı devam ettim. Tabii ki biraz daha azaldı. Belki şunu söyleyebilirim. Kitap okuduğunuzda hayatı okuma oranınız da artar. Yani hani hep gezmek, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Her ikisinin farklı bilgi demetleri var arkadaşlar. Her ikisinin de bilgi dairesi farklı. Yani o yüzden de okumak, kitap okumak hayatın daha fazla okunmasını sağlıyor. Hayattan aldığınız anlamları arttırıyor. Bir parça daha bilinçli seçimler yapabilme şansınızı da sağlıyor. Kendi özgürlük alanınızı kurabiliyorsunuz. En başta bunu sağlıyor.
Yani şunu diyebiliyorsunuz. Hani hep bir toplumdan bağımsızlaşma, ergen tavrı vardır ya. Çok da doğal bir tavırdır. Bu olması gerekendir o yaşlarda. Hatta belki de sonrasında bile bir parça. Kendi bağımsız alanınızı daha fazla korumaya başlıyorsunuz. Çünkü birey olduğunuzu hissediyorsunuz. Ama şöyle bir denize girseydik ya. Şimdi girebilir miyim acaba? Vietnam'daki ilk denize giriş. Büyük Okyanus'a ilk kez girişim. Size bir şey söyleyeyim mi? Bütün denizler aynı ya. Çok farklı değiller yani. Yani Akdeniz, Ege, Hazar. Oh! Şöyle bir dalsam. Isık Gölü farklıydı arkadaşlar. Isık Gölü muhteşem bir deneyimdi. Bir de çok soğuk olması da kanalımda bulabilirsiniz. Çok soğuktu hava, çok. Öyle böyle değil. Hadi dalalım artık. Büyük Okyanus'a dalıyoruz. Of, dalgaya bakın. Dalgaya bakın. Haydi. Dalga geldiğinde ayağınız yere değmiyor arkadaşlar. Bir dalga yani. Bir dalga var. Evet dostlar, denize girdik. Şimdi tekrar yürümeye devam ediyorum. Yaklaşık herhalde 2,5 kilometre falan kaldı. 1-1,5 kilometre yürüdüğümü zannediyorum. Yarıya geldim. Evet, Vietnam'da Vung Chau'da balıkçılık çok önemli arkadaşlar. İnsanlar genellikle balıkçılıkla uğraşıyorlar. Turkey! 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 Xin chào! Xin chào! Bakın, ağa şöyle, ağın iki ucuna sopa tutturmuşlar ve o sopayla geriyorlar. Orada da balığa çıkmaya hazırlanan insanlar var. Bu akşam üzeri daha da fazla. Evet, bu küçük, tatlı, şirin şehrin, Güney Vietnam'ın Büyük Okyanus kenarındaki şehrinin temel ekonomisi balıkçılık. Zaten şehrin içine doğru girdiğinizde de, yani bu tarafa doğru girdiğinizde de bir sürü balık restoranı görüyorsunuz. Bazıları pahalı, bazıları ucuz. Kendi ekonominize uygun olanı seçebiliyorsunuz. Çok güzel bir 2 gündü. Thank you. Wow, you are. Thank you very much. Oh. Thank you very much. Thank you very much. O kadar güzel insanlar ki. Ya bakın elimi bantladı arkadaşlar. Yani görüyor musunuz? Elimi bantladı. Uğraştığımı gördü. Bunun böyle bir 3 metrelik çubuğu var Insta'nın. Açılmıyordu. Açılmadı. Elim parçalandı. Ya ben de böyle biraz hırslı bir adamım. Saçma sapan yerlerde hırs yaparım.
If you were a chicky baby, I would be your feather nest. So just snuggle in, my baby. Hush your chirping, get some rest. Rock-a-bye, my baby. La-la-la-la-bye, my baby. Go to sleep. Go to sleep. Evet arkadaşlar, yetiştik. Saat 3 feribotuna aldım bileti. Evet, Ho Chi Minh'e geldik arkadaşlar. Özlemişim kaosunu ya. Evet, artık bu videoyu burada sonlandıralım. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.